Selamlar. Bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün hepimizin aklını kurcalayan o meşhur soruyu masaya yatırıyoruz. Neden zebraların ülseri olmuyor da bizim oluyor? Çok güzel bir soru, evet. Cevap aslında Robert Sapolsky'nin Neden Zebralar Ülser Olmaz kitabında yatıyor. Bugün işte bu kaynaktan yola çıkacağız. Tam olarak öyle. Yani amacımız vücudumuzun anlık fiziksel tehlikelere verdiği tepkiyle bizim bu modern hayatın bitmek bilmeyen psikolojik endişelerine verdiği tepki arasındaki farkı anlamak ve tabii bunun sağlığımıza etkilerini. Kesinlikle anlık tepkiyle kronik stres arasındaki o büyük fark. Hadi o zaman hemen başlayalım. Ama başlamadan çok kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tür sohbetleri seviyorsan, yeni bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve o bildirim zilini açmayı unutma lütfen. İlk senin haberin olsun. Harika. Şöyle düşünelim, bir zebra için stres ne ifade ediyor? Savanada bir aslan gördü, değil mi? Vücut anında savaş ya da kaç moduna giriyor. Kalp güp güp, kaslara kan hücum ediyor, enerji tavan. Evet, tam bir hayatta kalma makinesi. Aynen. Ama tehlike geçti mi, zebra otlamaya geri döner. Stres biter. Bu kadar basit. Kısa ve net. Ama biz, o yetiştirilmesi gereken sunum, o bitmeyen trafik, ay sonu nasıl gelecek derdi. Vücudumuz sanki sürekli bir aslan peşimizdeymiş gibi tepki veriyor. İşte işin rengi tam da burada değişiyor. Bu tepki mekanizmasına biraz daha yakından bakmak lazım. Bakalım o zaman. Ne oluyor vücutta tam olarak stres anında? Vücut hemen adrenalin, kortizol gibi stres hormonlarını salgılamaya başlıyor. Bunlar ne yapıyor? Kan şekerini yükseltiyor, tansiyonu arttırıyor, yani tüm enerjiyi o anki acil duruma yönlendiriyor. Odak tamamen hayatta kalmakta. Ve bunu yaparken çok akıllıca bir şey daha yapıyor. Şu an acil değil dediği her şeyi durduruyor. Sindirim yavaşlıyor mesela. Büyüme hormonları baskılanıyor. Bağışıklık sistemi bile frene basıyor geçici olarak. Tabii, yani aslan peşindeyken öğle yemeğini sindirmek pek mantıklı değil mi? Öncelik o değil o an. Haha, aynen öyle. Komik ama doğru. İşte sorun da burada başlıyor. Bizim aslanlarımız genellikle zihnimizde ve sürekli oradalar. Bu alarm sistemini sürekli açık tutunca ne oluyor? Bizi korumak için var olan mekanizmalar dönüp bize zarar vermeye başlıyor. O alarm sürekli çalınca sistem yıpranıyor yani. Tam olarak bu. Mesela kalp damar hastalıkları. Düşününce sürekli yüksek tansiyon damarların iç yüzeyine zarar veriyor. Zamanla o hasarlı bölgelerde iltihaplanma başlıyor ve ateroskleroz dediğimiz o damar sertleşmesi, plaklar oluşuyor. Stres hem bu hasarı kolaylaştırıyor hem de kandaki o yağların, kolesterolün falan yapışmasını mı artırıyor? Aynen öyle, iki yönlü bir etki. Hatta ilginç bir bilgi, kanda bakılan C reaktif protein yani CRP seviyesi var ya, Evet, iltihap göstergesi o. İşte o bazen kolesterolden bile daha iyi bir kalp hastalığı risk göstergesi olabiliyor. Çünkü doğrudan damardaki o iltihabi durumu, o yangını gösteriyor. Vay canına. Peki ya şu meşhur stres ülseri? Yıllarca hep stresten bildik onu. Evet, öyle sandık. Ama sonra Avustralyalı iki doktor, Marshall ve Warren, çıktı ve dedi ki, durun bakalım. Asıl suçlu Helicobacter pylori adında bir bakteri. Ha evet o hikaye. İlk başta kimse inanmamış galiba değil mi? Hem de nasıl? Tıp dünyası bayağı direnç göstermiş. Marshall da bakmış olacak gibi değil, bakteriyi kendi içmiş. Ciddi misin? İnanılmaz. Kendi üzerinde denemiş yani. Evet, midesinde gastrit oluşturarak teorisini kanıtlamış. Gerçekten inanılmaz bir adanmışlık. Müthiş bir hikaye gerçekten. Şimdi biliyoruz ki ülserlerin çoğu bu bakteri yüzünden ve antibiyotikle tedavi ediliyor. Aynen, ama bu stresin tamamen denklem dışı olduğu anlamına gelmiyor. Nasıl yani? Stres hala bir rol oynuyor mu? Tabii, şöyle düşün. Kronik stres mesela mideye giden kan akışını azaltabilir ya da bağışıklık sistemini baskılayarak midenin savunmasını zayıflatabilir. Bu ne demek? Bu H. pylori'nin işini kolaylaştırıyor veya var olan ülserin iyileşmesini yavaşlatıyor demek. Anladım. Yani stres doğrudan ülser yapmasa bile
zemine hazırlıyor ya da bakteriye yardım ediyor gibi. Aynen öyle. O yüzden tablo biraz daha karmaşık aslında. Bak tam da bu noktada eğer bu tür bağlantıları, bilgileri faydalı buluyorsan ve daha fazlasını istersen abone olmayı unutma diyelim tekrar. Desteklerin bizim için önemli. Kesinlikle. Peki herkes stresten aynı şekilde etkilenmiyor. Bunun sebepleri ne? Psikolojik faktörler mi giriyor devreye? Elbette. Sapolsky de buna çok vurgu yapıyor kitapta. Mesela stresli durum üzerinde bir kontrol hissinin olması, durumun ne zaman başlayıp biteceğini kestirebilmek, yani öngörülebilirlik, güçlü sosyal destek ağları, stres sonrası bir rahatlama, bir deşarj yolu bulmak, bunların hepsi stres tepkisini ciddi şekilde azaltabiliyor. Yani aynı zorlayıcı olayla karşılaşsak bile eğer ben bununla başa çıkabilirim hissi varsa ya da konuşabileceğin insanlar varsa vücudun verdiği tepki daha hafif oluyor öyle mi? Tam olarak bu. Algımız ve başa çıkma mekanizmalarımız biyolojimizi doğrudan etkiliyor. Çok ilginç değil mi? Gerçekten öyle. Peki tüm bu konuştuklarımızdan ne çıkarmalıyız? Ana fikir ne? Kısaca özetlersek, vücudumuz kısa süreli fiziksel krizler için mükemmel tasarlanmış bir makine. Ama biz bu antik donanımı modern hayatın o uzun soluklu bitmek bilmeyen psikolojik endişeleri için kullanmaya çalışıyoruz. Ve bu da sağlığımıza mal oluyor. Maalesef. Asıl sorun stresin kendisi değil belki de, onu ne zaman ve ne kadar süreyle aktive ettiğimiz. Zebra'nın sırrı bu işte. Tehlike geçince düğmeyi kapatıyor. Bizse o düğmeyi açık unutuyoruz, ya olursa diye endişelenip duruyoruz. O zaman sana ve dinleyenlere üzerinde düşünecek bir soru bırakayım. Madem bu modern endişelerimiz beynimizdeki bu eski alarm sistemini sürekli yanlış alarma geçiriyor, acaba biz bu sistemi biraz kandırmayı, onu modern hayata daha uygun hale getirmeyi öğrenebilir miyiz? Güzel soru. Belki de o bahsettiğin kontrolü ele alma hissini hayatımıza biraz daha öngörülebilirlik katmak ya da o sosyal bağları kuvvetlendirmek, belki de bu yeniden programlamanın yolları bunlardır. Ne dersin? Kesinlikle üzerine kafa yormaya değer. Belki de asıl öğrenmesi gereken biziz, zebralar değil. Bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizimle bu derinlemesine incelemede olduğun için sana da çok teşekkür ederiz. Eğer bu sohbet hoşuna gittiyse ve bilimle iç içe yeni keşifler yapmak istersen son bir kez daha hatırlatalım. Kanalımıza abone ol ve o bildirim zilini aç ki yeni bilgilerden hemen haberin olsun. Bir sonraki bilgi yolculuğunda görüşmek üzere. Hoşça kal.